Kaos modu başlıyor. Sıfır bilgiyle Brawl Stars karakterlerini inceliyoruz. Sıradaki karakterimiz Damien. Gizemli bir tank Damien. Daha da yeni geldi oyuna. Draco'nun biraderiymiş kendisi. Müzikle, death metalle, black metalle kafayı yemiş. Yine bir çılgın metalci var karşımızda. Yani şöyle karakter tasarımına baktığımızda bu da orta çağdan kalma bir rockstar. Draco'yu andırıyor ama biraz daha iri yarısı, biraz daha gardırop Faruk'u. Hemen eğitim alanına alıp deniyoruz kendisini. Evet arkadaşlar, tank olduğu için birazcık yavaş animasyonu doğal olarak. Şöyle hemen saldırılarına ve ultisine bakalım. Oo, nasıl bir saldırı öyle? İtiyor, rakibi itiyor arkadaşlar. Bir saniye, şunu şöyle bir engelde deneyelim. Acaba engeli mi yok ediyor? Çünkü önüne gelen her şeyi yok ediyor diyordu. Şöyle. Sonuncu da patlatıyor. Süper. Hasarı çok iyi tank olmasına rağmen. Zaten canı da yüksek bir karakter. Yani gördüğünüz gibi can havuzu epey yüksek. Şimdi şöyle bir de ultisine bakalım. Yine bir alan ultisi. Şöyle kullanıyoruz. Arkadaşlar, bildiğiniz adam 100.000 kişiye konser veriyor. Ya çok iyi yapmışlar bu arada mekaniğini. İnanılmaz güzel yapmışlar. Tüm rakipleri kendine çekiyor ve o sırada alandaki tüm rakipler hasar yiyor ve sizin yakınınıza, menzilinize girdikleri için de hepsi çok büyük tehlikeye giriyor arkadaşlar. Şimdi bir de hemen şu şekilde hiper şarjla deneyelim. Gördüğünüz gibi birkaç saniyede yok etti. Mükemmel bir konser alanı yarattı. Kuzey Avrupa ülkelerinden çıkmış gibi böyle death metali, o black metali ruhunda yaşayan bir karakter. Hasarı ve oynanışı inanılmaz eğlenceli gibi duruyor. Demini açabilir miyiz bilmiyorum, daha çok eksiğimiz var karakterlerde ama çok beğendim. Yani şöyle hasarı yüksek ve tank karakterleri oynaması inanılmaz eğlenceli oluyor. Hem ölmüyorsunuz hem de bam güm her yeri yıkıp geçiyorsunuz. 10 üzerinden 9.5 puanımız Damien'a. 10 vermememin sebebi de şu arkadaşlar, mobilitesi yok, biraz yavaş. Hızlı bir mobiliteye sahip suikastçı rakibe yaklaştığında muhtemelen can havuzundan epey bir gidecektir. O yüzden yani puan şey vermemiz. Neyse, anladınız son. Sıfır bilgiyle Brawl Stars karakterlerini inceliyoruz. Sıradaki karakterimiz Colette. Destansı ve yüksek hasar kategorisinde bir karakter. Kendisi tam bir koleksiyoncuymuş. Tüm savaşçıların figürlerini, heykellerini, peluşlarını toplamış. Takıntılı bir karaktermiş. Yani biraz da kafayı yemiş diyorlar kendisi için. Zaten şöyle bir bakışına ve duruşuna baktığınızda biraz da ürkütücü. Hani böyle herkesin sınıfında olan pasif agresif o sessiz arkadaş vardır ya. O öyle bir vibe vermiyor değil. Hemen eğitim alanına alıp deniyoruz kendisini. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi sesi de kendisi kadar deli bir karakter. Yürüyüş animasyonu da gayet güzel. Böyle atkısı sallana sallana yürüyor. Bakalım hemen saldırısına ve menziline. Oo, keskin nişancıyı aratmayacak bir menzil bu arkadaşlar. Yani şöyle biri de tatlı bir kalp gönderiyor rakibe ama hasarı fena değil. Ve artıyor sanki hasar. Neden arttı? Kalp değiştikçe hasar da artıyor, anladım. O da güzel bir mekanik olmuş. Hemen bir de ultimize bakalım ama şöyle onu toplu alanda denemek istiyorum. Şu şekilde toplu bir alana geldiğimizde şöyle ultimizi açıyoruz. Oo, menzile bakar mısınız arkadaşlar ultinin? Açtım. Resmen robot süpürge gibi gitti geldi ve o çizgideki tüm rakipleri sildi süpürdü Colette. Gerçekten bu konuda çok eğlenceli bir mekanik yapılmış. Sanki SmackDown'da ringden bir uca uçarmış gibi. Hemen bir de hiper şarjımızı açalım. Oo, durdurulamaz bir şekilde ilerliyor bu sefer de. Çok güçlü bir karakter. Çok eğlenceli oynaması. Colette oynamak gerçekten toplu savaşlarda falan mükemmeldir. 10 üzerinden 9.5 puanımız Colette'e.
Sıfır bilgiyle Brawl Stars karakterlerini inceliyoruz. Sıradaki karakterimiz Max. Gizemli bir destek Max. Şöyle bir karakter tasarımına baktığımızda yani Temu'dan aldığım Flash diyebiliriz kendisine. Zaten karakter tasarımı epey ondan esinlenilmiş. Kolyesi de gördüğünüz gibi Charm'ı Flash'ın simgesi. Ayrıca şöyle bir baktığımızda tam bir Marvel süper kahramanı havası var. Duruş falan da öyle. Kendisi Monster, Red Bull falan takılıyormuş öyle. Seviyormuş onları. Ayrıca kahramanlık da yapıyormuş. Hızlı bir karakter deniyor kendisi için. Hemen eğitim alanına alıp deniyoruz kahramanımızı. Evet, şöyle yürüyüş hızı evet iyi. Yani hızlı olmasının hakkını veriyor. Şöyle bir menziline bakalım. Menzili güzel. Yine koni şeklinde ama daha dar ve uzun bir alan. Wow, birden fazla saldırı. Bu yakından tüm hepsini işaret etse ve hepsini bir rakibe tık 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 yapsak. Evet, birkaç tanesi kayıyor sanki arkadaşlar. Evet, bakın bir tane alana dağıldığı için birazcık sapmalar gösteriyor. Ama hasar olarak güzel karakter bir kere. Yani nasıl destek olmasına rağmen iyi. Hemen şöyle toplu alanda bir de ultisine bakalım. Kendine kullanıyor yine sanırım. Bir enerji içeceği içiyor ve inanılmaz bir saldırı hızı kazanıyor. Evet, mükemmel. Şimdi hemen tekrar barımızda olsun, saldırı barımız. Şöyle hiper şarjımızı açalım. Ultimizi kullanalım. Bakın arkadaşlar, böyle şu şekilde taraya taraya etrafı gidiyoruz. Tak 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 ya, böyle. Güzel yani. Yine bunda da şey gibi, diğer keskin nişancı karakterler gibi daha çok hareket halinde çatışma şeyi var, potansiyeli var. Bakalım şöyle. Evet. Bayağı hızlı bir karakter. Ama bu hızı daha çok şöyle yürüyüşünden değil de daha çok saldırı hızı hızlanıyor gibi karakterin, böyle hani ultisinde falan. Gördüğünüz gibi makine gibi gerçekten, yani Terminator gibi pat 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 ateş ediyor. Ya eline G3 makineli tüfek vermişsiniz gibi arkadaşlar karakterin. Hızlı ve öfkeliyim diyenler için, ayrıca bu şekilde uzaktan çatışıp hasar yemeden tüm rakiplerinizi yok etmek için, hızlı oynayış sevenlerin için, yani böyle bazı insanlar sakin sakin oynanan oyunları, özellikle mesela Valorant, Cypher falan oynayanlar, böyle bir yerde sentinel yatarlar falan. Bu biraz daha böyle Jet karakteri, yani daha hızlı bam 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 aksiyon karakteri. Aksiyon sevenler için birebir bir karakter. Hasarı güzel, saldırı hızı güzel. 10 üzerinden 9 bence verebiliriz Max'e. Sıfır bilgiyle Brawl Stars karakterlerini inceliyoruz. Sıradaki karakterimiz Leon. Yalnız kendisi Resident Evil'daki Leon Scott Kennedy değil. Çok daha chibi bir versiyonu, efsanevi bir suikastçıymış. Zaten gördüğünüz gibi çok da havalı bir duruşu var. Elleri cebinde, kapşonu kafasında. Biraz da asosyal bir karaktermiş. Kimseyle takılmaktan hoşlanmazmış. Ağzında da bir lollipop. Küçük kardeşi Nita ile beraber çilekli lollipop, karpuzlu lollipop, yersin aşkım, seversin aşkım diyerek arenaya dalıyormuş. Hemen eğitim alanına alıp deniyoruz kendisini. Let's go diyerek hemen incelemeye başlıyoruz. Gördüğünüz gibi elleri cebinde olmasına rağmen çok hızlı bir yürüyüşü var. Sanki okula geç kalıyormuş gibi, havalı ve hızlı. Bir de hemen menzile bakar mısınız? Sanki keskin nişancı arkadaşlar. Yani efsanevi bir suikastçı olmasının hakkını sonuna kadar veriyor. Tabii bir de saldırısına bakalım. Bir fırlatılabilir şuriken tarzı bıçaklar gönderiyor ve o alana komple vuruyor arkadaşlar. Bu tarz yetenekler genelde yakından gördüğünüz gibi yok edicidir. Mükemmel bir hasara sahip. Bir de ultisini açalım hemen ve hiper şarjı da kontrol edelim daha sonrasında. Bakın, dev bir lollipop çıktı ve belli bir süre boyunca gözlerden kayboluyoruz. Bir kamuflaj özelliğimiz var, yok oluyoruz. Tam bir suikastçı gibi. Tekrar ultimizi dolduralım ve bir de hiper şarjımıza bakalım. Şöyle toplu bir alanda hiper şarjımızı aktif ettik. Bu şekilde muhtemelen bakıyorum, evet, saldırı hasarı artıyor.
Ultiye bastığımızda aynı şekilde yine görünmez oluyoruz. Yani diyelim ki burada sizi köşede rakip sıkıştırdı. Yani size böyle hoş olmayan şeyler söyleyecek. Aranızda bir tartışma yaşanacak. Tam o sırada ultiye basıp anında oradan hadi kendine iyi bak kardeşim görüşürüz diyerek uzaklaşıyorsunuz. Hem suikastçı hem de bir kamuflaj ustası olarak 10 üzerinden 9 puanımız Leon'a. Kaos modu şimdilik sona erdi.